Warhammer Skulls'ın 10. yıl dönümü herhangi bir tanıtım etkinliği değildi. Özellikle 40K hayranlarının ağzını sulandırırken tüm oyun dünyasında şok dalgaları yaratan tam anlamıyla devasa bir duyuru seriydi. Uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğimiz devam oyunlarını, kimsenin tahmin edemediği yepyeni oyunları ve gerçekten şaşırtıcı bazı ortak projeleri içeren devasa bir duyuru dalgasından bahsediyoruz. Bu sadece haberlerle dolu bir gün değildi. Warhammer oyunlarının son yıllarda ana akımda yakalamaya başladığı ivmeyi de bence gözler önüne serdi. Bendeniz Engizitör de burada dünyayı sarsan her bir duyuruyu ayrıntılı olarak ele alacağım. Yeni oyunları, sürpriz devam oyunlarını, devasa güncellemeleri ve tüm bunların dijital ortamdaki Warhammer'ın geleceği için ne anlama geldiğini detaylı biçimde inceleyeceğiz. Oyun dünyasının en büyük serileri artık daha da büyüdü. Efsanevi bir gerçek zamanlı strateji serisi görkemli bir dönüş yaptı. Kült klasik bir taktik oyununun devamı sürpriz bir şekilde duyuruldu ve şu anda oynanabilir durumda. Ayrıca dünyadaki en büyük nişancı oyunlarından biri resmi olarak 41. milenyum ile güçlerini birleştiriyor. Bu 10 yıldır hayalini kurduğumuz Skulls tanıtımıydı belki de. Hemen en önemli haberlere geçiyorum. İlk olarak aylardır artık gelsin diye imparatorun sadık tebaasını çılgına çeviren bir haber. Neredeyse 10 yıldır her hayranın istek listesinin en başında yer alan bir duyuru. Yıllarca süren bekleyişin ardından sonunda gerçekleşiyor. Warhammer 40.000 Dawn of War çıkış tarihi gerçek oldu. Yayıncı Deep Silver ve geliştirici King Art Games 17 Eylül 2026'da PC için çıkacağını doğrulayan muhteşem bir fragmanla bu haberi doğruladı. Ayrıca oyunun tüm detaylarını da ortaya çıkardılar. Lansman sırasında 4 ikonik fraksiyona sahip olacağız. Blood Ravens, Orklar, Kadim Necronlar ve Dawn of War serisinde ilk kez baş gösteren Adeptus Mechanicus. Ancak tabi bununla yetinmediler. Serinin köklerine gerçek bir dönüş olduğunu kanıtlayan ve ayrıntılı bir ilk yıl yol haritası da paylaştı yapımcılar. Sonrasında ücretsiz bir Crusade modu gelecek, ardından yeni harita paketleri ve topluluğun kendi savaşlarını yaratabileceği bir görev editörü gelecek. Ayrıca 2 Premium DLC'yi de doğruladılar. Biri Blood Ravens Prologue yani ön hikaye seferi ve bu 2027'de çıkacak. 5. oynanabilir fraksiyonu ekleyecek Aftermath adlı büyük bir genişleme paketi daha sonra gelecek. Bu hayranların talep ettiği devam oyunu. Orijinali efsane yapan üst kurma ve büyük ölçekli savaşların gerçek halifi. Yani Dawn of War'un tekrar doğmuş hali. Acaba 5. fraksiyon hangisi olacak? Benim oyum Kaos'tan yana. Ya sizinki? Bir başka devasa ve beni tatlı şekilde ters köşe yapan devam oyunu duyurusu ile heyecan dalgası devam etti. Warhammer 40.000 Chaos Gate Deathwatch. Demon Hunters'ın başarısının ardından geliştirici Complex Games taktiksel sıra tabanlı oyun formülünü genişletmeye karar verdi. Tanıtım fragmanı bu sefer sadece Grey Knights'ı yönetmeyeceğimizi gösterdi. Bir Inquisitor yani bendeniz olarak oynayabilecek, Elite Deathwatch'tan askerler toplayacak, aynı zamanda daha geniş Engizisyon ve Astra Militarum'un kaynaklarını da yöneteceksiniz. Destek sağlayan Scout Sentinel araçları ve Leman Russ tanklarını gördük fragmanda. Bu da oyunun çok daha büyük bir ölçekte olacağını ufak ufak ima ediyor. Düşmanlar da kaosun ötesinde genişliyor ki konu Deathwatch olunca bu beklenen bir şey. Fragmanda Tyranids, Orkları, Tau Imp'ları İmparator adını ortadan kaldıracağımızı gördük. Oyunun PC, PlayStation 5 ve Xbox için çıkacağı doğrulandı. Bu Warhammer strateji hayranları için yeni bir altın çağın habercisi diyebiliriz. Sonrasında o da ne? Bekliyorduk ama zaten bu kadar erken beklemiyorduk. Warhammer 40K Mechanicus 2 duyuruldu. Ancak asıl şok edici olan sadece duyuru değildi. Asıl şok edici olan son ekrandaki oynanabilir hemen şimdi yazısıydı. Evet, Bulwark Studios gösteri sırasında kült klasik taktik oyunlarının devamının artık oynanabilir olduğunu sürpriz bir şekilde duyurdu. Oyun hemen PC, PS5 ve Xbox için yayınlandı. Bu sefer oyun çift taraflı seferler içeriyor. Böylece Adeptus Mechanicus veya Necrons olarak oynayabilir ve antik sırlarla dolu bir dünyanın kontrolü için savaşabilirsiniz.
Oyun Tech Priests ve Necron Lords için çok daha fazla özelleştirme seçeneği ve çevre mekaniklerine daha fazla odaklanılarak genişletilmiş görünüyor. Necronlar olarak siperleri yok edebilir veya Mechanicus olarak bunları kendi avantajınıza kullanmaya çalışabilirsiniz. Etkinlik sırasında çıkış tarihi merakla beklenen tam bir devam oyununun sürpriz şekilde hazır olduğunun duyurulması kesinlikle çok güçlü bir hamle ve festivalin belki de en önemli olaylarından bir tanesi oldu. Ancak her şey devam oyunuyla sınırlı değildi. Tamamen farklı bir tarza sahip yepyeni bir oyunun dünya premierine de tanık olduk. Warhammer Age of Sigmar Deathmaster. Modern 2D aksiyon oyunlarının ustaları Dotemu'dan Ashen Clan'a mensup bir Skaven suikastçının başrolde olduğu muhteşem elle çizilmiş bir 2D aksiyon platform oyunu geliyor. Oyun gizlilik, akrobasi ve yıldırım hızındaki saldırılara odaklanarak akıcı ve inanılmaz derecede acımasız görünüyordu. Bu oyunlarda nadiren gördüğümüz bir Warhammer yönü. Karanlık, şık, tek oyunculu bir macera. Oyunun 2027'de PC, PS5 ve Xbox için, hatta Nintendo Switch için bile çıkması bekleniyor. Muhtemelen şimdiye kadarki en beklenmedik ve açıkçası benim açımdan en mükemmel işbirliği olarak nitelendirilebilecek şimdiki duyuruda Helldivers 2 ile Warhammer 40.000 arasında bir çapraz işbirliği resmi olarak duyuruldu. Duyuru fragmanında Helldivers 2'nin oyun direktörü Mikael Eriksson, Warhammer 40K temalı bir Legendary Warband'ın bu yılın ilerleyen aylarında oyuna ekleneceğini doğruladı. Eriksson iki dünyanın birbirine mükemmel uyduğunu ve Arrowhead Studios'un sıkı Warhammer hayranlarıyla dolu olduğunu da söyledi. Ben de Engizisyon ve kanaldan arta kalan zamanlarımda sıkı bir Helldivers oyuncusu olarak bu gelişmeyi Engizisyon adına destekliyor ve onaylıyorum. Bu karışım bence cennette yapılmış bir eşleşme. Elinizde ezici uzaylı tehditlerine karşı kasvetli, biri hicivli, ötekisi katiyen hicivli olmayan ama ikisi de militarist bir savaş üzerine kurulu iki evren var. Ekipmanlarla ilgili ayrıntılar henüz gizli tutulsa da topluluk bolt gunlarının taktiklerini kullanmaya veya Astra Militarum esinlenen zırhları giyme olasılığıyla şimdiden heyecanlanıyor. Bu ortak proje bilim kurgudaki en tutkulu iki hayran kitlesini bir araya getirmeyi vaat ediyor ve her iki franchise için de bence büyük bir kazanç. Sizce Warband Warhammer 40K'dan hangi efsanevi eşya ve emotları Helldivers'a katacak? Benim bazı fikirlerim var, yorumlarda konuşalım. Bitmedi, büyük silahlar ateş etmeye devam etti. Creative Assembly sahneye çıkarak strateji oyunlarının kutsal kasesini temsil eden ve ben dahil yıllardır Total War oynayıp bu anı bekleyen hayranlar için Total War Warhammer 40.000 için başka heyecan verici bir tanıtım videosu yayınladı. Tanıtım videosu kısa olsa da atmosferle doluydu. Video savaşın yıkıma uğrattığı Armageddon Highworld'da geçiyordu ve imparatorluk güçleri Ork istilasına karşı büyük bir saldırı hazırlığı yapıyordu. Oyun serinin imzası niteliğindeki derin büyük strateji ve destansı gerçek zamanlı savaşın karışımını galaktik ölçekte 41. bin yıla taşımayı vaat ediyor gibi görünüyor. Ayrıca oyunun Space Marines, Astra Militarum, Orks ve Eldari olmak üzere 4 fraksiyonla piyasaya çıkacağı doğrulandı ve serinin tarihinde ilk kez PC, PlayStation 5 ve Xbox platformlarında da aynı anda yayınlanacağı duyuruldu. Armageddon ile ilgili ben de bu arada bir video hazırlamayı düşünüyorum. Siz buna ne dersiniz? Bunu da lütfen yorumlarda belirtin. Bu arada Owlcat Games'in RPG ustaları da büyük bir bölümle karşımıza çıktı. İlk olarak Warhammer 40.000 Rogue Trader için 3. büyük DLC'yi duyurdular. The Infinite Museum adı taşıyan bu DLC 11 Haziran'da piyasaya sürülecek. Daha geçen gün Trazin'le ilgili video yayınladığım için bu işte parmağım olduğunu düşünebilirsiniz ama bu şüphelerinizi cevaplamayacağım. Bu genişleme paketi oyuncuları namı galaksinin dört bir yanına ulaşmış Necron koleksiyoncusu Trazin the Infinite'in küratörlüğünü yaptığı meşhur sergiyi keşfetmeye davet ediyor ve ekibe yeni bir Tech Priest yoldaş katıyor. Ancak en önemli haberler bir sonraki büyük projeyle ilgiliydi. Owlcat yeni RPG'leri Warhammer 40.000 Dark Heresy'nin kurucular beta sürümünün şu anda yayında olduğunu duyurdu ki ben de şu anda buna girmenin yolunu arıyorum. Bu oyunda Kalixis sektöründeki yolsuzluğu ortadan kaldırmakla görevli Engizisyon'a hizmet eden bir Acolyte rolünü üstleniyorsunuz. Rogue Trader'ın görkemli uzay operasından farklı olarak Dark Heresy daha karanlık, daha araştırmacı ve ahlaki açıdan daha gri bir deneyim vaat ediyor. Bu oyunda şüphelileri sorgulayacak, komploları ortaya çıkaracak ve insanlığın kurtuluşu için ne kadar ileri gideceğinize siz kendiniz karar vereceksiniz. Dünyayı kasıp kavuran, benim de keyifle oynadığım nişancı oyunu daha görkemli ve pikselli bir şiddet sunmak üzere geri dönüyor.
Warhammer 40.000, Boltgun 2, Orox Digital ve Devolver tarafından resmi olarak duyurulalı çok olmuştu zaten. Aksiyon dolu bu yeni fragman yepyeni ikinci bir oynanabilir karakteri bize biraz daha detaylı tanıttı. Naira Verath adında bir Sister of Battle, seslendirmesini ise Alana Pierce yaptı. Peki en iyi kısmı ne? Malum Kaido ve Naira'nın her ikisinin de yer aldığı oynanabilir bir demo Steam'de hemen kullanıma sunuldu ve oyuncuların yeni silahları, yeni düşmanları denemelerine olanak tanındı. Siz bakma şansı buldunuz mu? Devam oyununun 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Zaten bayağıdır bekliyoruz. Üstüne üstlük Boltgun'un bir de mobil versiyonu yakında ceplerimizde yerini alacakmış. Etkinlikte mevcut oyunlar içinde önemli güncellemeler duyuruldu. Fat Shark Warhammer 40.000 Dark Tide'a 23 Haziran'da Adeptus Mechanicus'tan Skitaria adı verilen yepyeni oynanabilir bir sınıfın ekleneceğini doğruladı. Yeni fragman Galvanic Rifles ve Transonic Blades gibi benzersiz silahları sergiledi ve savaş alanında birçok rolü üstlenebilen son derece özelleştirilebilir bir savaşçıya işaret etti. Şahsen ben bu güncellemeyi iple çekiyorum. Son olarak yine Orox Digital'den yeni bir top-down Bullet Hell roguelite oyunu olan Warhammer Survivors'a da bir göz attık. Steam'de şu an demo olarak mevcut. Bu demoda Malum Kaido veya Stormcast Eternal, Neve Blacktalon gibi kahramanları oynayarak Tyranid ve Skaven ordularını adeta kesip biçip bunların içinden geçebilirsiniz. Her türlü olağan dışılığa alışık bendeniz bir engizitör için bile bayağı heyecan verici bir duyuru fırtınasıydı Warhammer Skulls. Bu tanıtım etkinliği büyük strateji oyunlarının ustalarından aksiyon dolu nişancı oyunlarını sevenlere kadar her türlü Warhammer hayranına hitap eden içerikler sunuyordu. Warhammer oyunlarının geleceğinin hiç olmadığı kadar parlak ve çeşitlilik dolu olduğu açıkça görülüyor. Ama şimdi sözü siz İmparator'un sadık tebaasına vermek istiyorum. Bu inanılmaz gösteriden en çok hangi duyuru hoşunuza gitti? Dawn of War'un geri dönüşü mü? Helldivers 2 crossover'ın yarattığı şok etkisi mi? Yoksa muhteşem yeni oyunlardan biri mi? Yorumlarda en çok hangisi için heyecanlandığınızı bana, yani Engizisyon'a lütfen şeffaf biçimde bildirin. Bu özeti beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Daha fazla Warhammer içeriği için abone olun ve tek bir güncellemeyi kaçırmamak için bildirim zilini mutlaka açın. Özetlemek gerekirse Warhammer Skulls'ın 10. yıl dönümü sadece bir kutlama değildi. Son birkaç yıldır gözlemlediğimiz bir patlamanın habercisi, bir niyet beyanıydı bence. Warhammer'ın video oyun dünyasında ne kadar doğru yönde gittiğine dair kendinden emin, iddialı bir vizyon sergilendi. Sevilen klasiklerin geri dönüşünü, heyecan verici yeni oyunların doğuşunu ve devasa oyun topluluklarını bir araya getiren işbirliklerini gördük. İster masaüstü oyunların emektarı olun, ister sadece harika bir oyun arayan yeni bir oyuncu olun. Warhammer hayranı olmak için harika bir zaman yaşıyoruz. İmparator korur.